Evet dostlar, biliyorsunuz aslında size genel olarak şimdiye kadar arsalar tanıttık, bahçeler tanıttık, köy evleri vesaire, böyle daireler, villalar, bir şeyler tanıtıyoruz. Ama bu kadar arsa, tarla tanıttığım, üzerine bir şey koymak isteyen talepler oldu, arkadaşlar oldu. Dediler ki biz üstüne bir şey koymak istiyoruz. Ne koyabiliriz? Tarla işte bu vesaire. Ben de Necmettin Bey'e geldim. Şu anda Tiny House üreticisi ve uzmanı Necmettin Bey ile birlikteyiz. Sizler için güzel bir tanıtım videosu çekeceğiz birlikte. Sorularım olacak. Necmettin Bey cevaplayacaklar. Yaklaşık 4 yıldır bu işi yapıyor Necmettin Bey. Zaten sorular soracağız. Kendisi cevaplayacak. Çok da düzgün işler yapmış. Daha sonrasında Tiny House'larını da tanıtacağız size. Necmettin Bey, bu işe ne zaman başladınız? Pandemi döneminde başladık. Aşağı yukarı 4 yıldır bu işi yapıyoruz. Tiny House sektöründe. Öncesinde demir doğrama işleri yapıyorduk. Şu an müşterilerimizden gelen talepler üzerine, istekler üzerine Tiny House sektöründe yerimizi almış bulunmaktayız. Yeni başlamışsınız. Yeni derken çok zaten çok eski bir sektör değil. Evet. Tiny House sektörü. Ama siz burada bir şey de tescillemişsiniz. Aynı zamanda galiba başvurularını da yapmışsınız. Tabii ki. Tavanı yükselebilen Tiny House. Evet. O çünkü genelde müşterilerin de şikayet ettiği bazı şeyler var Tiny House'larda. Ya üst katta yatak odaları, işte kafamızı eğmek zorunda kalıyoruz falan diye. O nereden geldi aklınıza bu? Müşteriden gelen istekler, talepler doğrultusunda biz müşteriye daha iyi hizmet verebilmek için, daha iyi ürün verebilmek için, yaşam alanını daha rahat sunabilmek için bu fikir aklımıza geldi. Diyelim ki üst katta insanlar, müşterilerimiz neden ayakta gezmesinler diye düşündük. Çok iyi düşünmüşsünüz. Bunu böyle bir proje geliştirdik. Yok ben de evet, yani yatak odalarına falan çıkıyorum Tiny House'ların. Ya tabii hepsinde değil ama üst katta yatak odaları olanlarda mutlaka başımı eğiyorum ya da hatta bazıları daha da dar. Yani o herhalde yüksekliğine göre değişiyor. Maksimum ne kadar olabiliyor yüksekliği? Karayollarının bize vermiş olduğu standart ölçüler var. Bu 2,5 metre genişliği geçmeyecek ve 4 metre yüksekliği aşmayacak şekilde olması gerekiyor. Dolayısıyla asma katlı, loft kat dediğimiz asma katlı bir ürün yaptığımız zaman alt katı yaşam alanını 2 metre yüksekliğine bıraktığımız zaman üst katta 110 santim, 120 santim, hatta bazı tiny house'larda, fuarlarda falan görüyorum 90 santim, 80 santim falan kalıyor. Bu imalatçının kullandığı malzemeye göre değişebilir. Bizim ürünlerimizde 120 santimlik yükseklik kalmakta. Necmettin Bey, bir de Tiny House'lar maksimum kaç metrekare olabilir? Ne kadar olabilir? 17,5 metrekare. Yani Tiny House'lar 4 metreden uzunluk 4 metre olarak imalatı başlayabilir. Knot dahil, çeki demiri dahil 12 metreye kadar imalat yapılabilir. Bizim imalatlarımız 7 metre, 8 metre ve 9 metre olarak. 9 metreden büyük ürün yapmıyoruz biz. Neden peki? Yani şasenin taşıyıcı statik hesabına göre 9 metreden büyük ürünler ağırlık olarak 3005 kilo geçtiği için 9 metreden büyük ürün yapmıyoruz biz. Bir de siz şaselerinizi kendiniz üretiyorsunuz galiba, değil mi? Birçok tabii aynen. Şase imalatı kendimize aittir. Biz kendimiz galvaniz şase kullanıyoruz. Galvaniz şase uzun ömürlü bir malzemedir. Müşterinin sorun yaşamayacağı bir üründür. 17 metrekareden 45 metrekareye kadar yaşam alanını oluşturabiliyoruz Tiny House'lardan. Şimdi bu şase de siz galiba fren sistemi vesaire bunun zaten olması gerekiyor. Şimdi Tiny House'larla olmazsa olmazlardan birisi evet fren sistemidir. Ama birçoğunda da kullanılmadığını da görüyoruz. Bazı firmalar evet kullanmıyorlar. Ama bu aslında zorunlu bir şey, değil mi? Normal. Yani şimdi ürün Tiny House karayollarında gezecekse, evet karayollarında teslimatı yapılacaksa evet fren sistem gerekiyor. Olması gerekiyor. Yani bu aslında zaten olduğu yerden taşınırken zaten mutlaka aslında taşınacak gibi. Ya da ama tırların üstüne de koyulabiliyor değil mi bunlar? Tabii aynen. Frensiz yapılan römorklar, Tiny House'lar genellikle karayollarına yürüyerek değil de herhangi bir araç üzerinde, tır, lowbed çekici üzerinde sevkiyatı yapılabiliyor. Bizim ürünlerimiz tamamıyla karayollarında yürüyebiliyor. Anladım. Çok güzelmiş. Peki şimdi ben Tiny House almaya geldim. İşte bir modelinizi beğendim sizin diyelim ki. Şimdi fiyata dahil olan ürünler ne? Klima var arkamızda görüyorum. Mesela bu dahil midir mesela? Bizim ürünlerimizde klima ve beyaz eşya hariç bütün her şey anahtar teslimdir. Yani neden klima ve beyaz eşya yok? Marka seçenekleri çok olduğu için müşteri mesela Arçelik istiyor, Bestel istiyor, Beko istiyor, klimayı başka bir marka istiyor. Veyahut evinde bir bulaşık makinesi var, onu değiştirmek istiyor. Yenisini evine alıyor, eskisini Tiny House'a koyuyor. Çünkü Tiny House'ta günübirlik yaşamları olduğu için bu tür tercihler olabiliyor. Kendi ürünlerimizi tanıtmak gerekirse galvaniz şase az önce konuştuk. Galvaniz şase üzerine inşa ediyoruz. Çelik kaynak metotlu iskelet kullanıyoruz. 4 santimlik XPS yalıtım sandviç panel kullanıyoruz. Onun haricinde de 3 santimlik 110 dens taş yünü kullanıyoruz. Toplamda buradaki duvardaki ısı yalıtımı 7 santim oluyor. Toplam duvar kalınlığı 11 santim. Bunun 7 santimi ısı ve ses yalıtımı oluşturuyor. Bu sandviç panel dediğimiz ürün tavanda, çatıda, duvarda, yerde, alt zeminde çok önemli Tiny House'larda. Mesela bazı Tiny House'çılar alt zeminde 18 milim OSB, Plymouth gibi malzeme kullanıyorlar ama biz altta zeminde
4 santimlik sandviç panel kullanıyoruz biz. Ne oluyor bu? Arsada yerine koyduğumuz zaman alttan herhangi bir fare, haşere, kemirgen hayvan kemirip de içeriye giremiyor. Çünkü sandviç panelin üst ve alt kısmı saç malzemedir. Galvaniz boyalı saç malzemedir. Yangına dayanıklıdır. Yani diğer tiny house'lar %80 hasar görürse bizim ürünümüz yani daha az %40'larda bir hasar görür. Çünkü dış cephede kullandığımız malzemeler yanıcı malzeme değil. O çok önemli. Evet. Evet. Sizce bir tiny house'un kaç yıl ömrü vardır? Tabii kullanıma göre, tabii araziye göre, nerede hangi hava koşullarında olacağına göre değişir Değişir, mutlaka. evet. Mesela sizin ürettiğiniz tiny house'a ne kadar garanti verirsiniz? Şimdi kullanıcı bizden ürün satın aldığı zaman 2 sene zaten kullanıcı garantisi var burada. Ve tiny house'un ömrü ne kadar kullanılan malzemelere göre aslında bu değişir. Dış cephede ahşap bir malzeme kullanırsanız bu ne oluyor? Boya, bakım, zımpara gerektiren bir ürün. Çünkü ahşap doğal bir malzeme. Evet. Suyu alacak, şişecek, güneşi alacak, çekecek. Bu çalışma yapacak. Yani böyle bir dış cephede ahşap malzeme kullanılırsa, öyle bir ürün varsa evet ömrü az olabilir. Ama bizim kullandığımız ürünler 30 senelik bir ömrü var tiny house'ın. Beni şey yapar, götürür öteki tarafa. Allah sağlıklı uzun ömür versin. Amin, sizlere. size de inşallah. Allah razı olsun. Peki bu tiny house'u aldık. Bizim almamız gereken başka belge var mı? Sizin almanız gereken aslında hiçbir belge yok. Tiny House imalatçısının zaten olması gereken belgeleri olması gerekiyor. Bunun haricinde ISO 9001 belgesinden, O2 belgesi yani ruhsat çıkartma işlemi sırasında gereken bir belgedir bu. Sizin adınıza plaka ruhsat çıkıyor karayollarında. Normal Tiny House'un kendine has bir plakası ve ruhsatı var. Burada şase numarası da yazıyor, plaka da yazıyor. Sizin kişisel bilgileriniz de yazıyor. Şimdi ben normal araç ruhsatımın olduğu gibi bu tiny house'un evimin de ruhsatı var. Karavan ruhsatı. Çok güzel. Ruhsatta karavan diye yazması gerekiyor. Karavan ruhsatınız oluyor. Peki kurulum montajı vesaire bu tip, şimdi ben mesela geldim bir fiyata anlaştık sizinle burada. İşte dolabımızı da konuştuk, klimamızı konuştuk, her şeyi siz yapıyorsunuz. Evet. Sonrasında ben nasıl götüreceğim istediğim araziye? Ve atıyorum şeydeyim ben, Bilecik'teyim. Gölpazarı'nda buradan aşağı yukarı 250 kilometre uzaklıktayız. Genelde müşteri buraya geldiği zaman arsasının nerede olduğunu tabii ki başta soruyoruz. İstanbul çevresindeyse, bu yakın teslimat yapabileceğimiz yerlerdeyse zaten kurulumunu, nakliyesini, montajını, her şeyini biz karşılıyoruz zaten. Orada hiçbir şey Fiyatın, bilmiyorum. evet, fiyatın içinde oluyor zaten. İstanbul Ama içindeyse. İstanbul çevresi, evet, İstanbul çevresinde olduğu zaman kurulum, montaj, her şey dahil oluyor. Bu başta konuştuğumuz pazarlık aşamasında gerçekleşiyor. Evet, konuşuluyor. Ama Doğru. uzaktan atıyorum dediğiniz gibi hani Bilecik tarafından, Bodrum, Muğla, İzmir tarafından müşterilerimiz bize talepte bulunuyorlar. Nakliyeci arkadaşımız var. Yönlendiriyoruz. Hatta şöyle, müşterimizin kendi aracı varsa kendi aracıyla beraber çekip götürebilir. Peki hangi araçlarla çekebilirim ben bunu? Nasıl? Motor gücü olarak 2500 motor olması gerekiyor en az. Pick-up tarzında veya başka 2500 motor hacmine sahip ve 4x4 olması da gerekiyor aslında. Bu tür araçlarla çekilebilir. Yani kaç kilo gibi oluyor bu tiny house'lar? Maksimum sınırımız zaten 3500 kilo. 3500 kiloyu geçmemesi gerekiyor. O yüzden ürünün ağırlığı büyüklüğüne göre değişebiliyor. 2500 kilo 3 ton, 3,5 ton. Bizim 9 metrelik ürünümüz 3 ton geliyor. O yüzden ben rahatım yani ürün. İyi, o iyiymiş. Peki elektrik, su bağlantıları vesaire, şimdi siz burada tesisatları yapıyorsunuz anladığım Evet, kadarıyla. evet. Hepsini bağlıyorsunuz. Peki bizim şimdi gideceğimiz yerde diyelim ki bir tarlaya koyacağım ben şimdi Evet. tiny house. Elektrik, su bağlantılarını nasıl yapmalıyım? Nasıl yapıyorlar? Genellikle kimler nasıl Yani yapıyor? genellikle şöyle, müşterilerimiz tiny house köylerinden geliyor. Tiny house köylerinden gelen müşterilerimiz zaten elektriği, suyu, altyapısı, her şey hazırlanmış vaziyette oluyor. Biz yerine teslim ettiğimiz zaman elektriğin suyunu ve pis suyunu, bütün bağlantılarını yapıp müşteriye teslim ediyoruz. Ama kendi şahsi arsası olan müşterilerimiz de var. Elektrik yok, su yok. Ne yapmam gerekiyor? Burada güneş paneli devreye giriyor. Yani bu tiny house'ta sizin aslında hangi aydınlatmaları kullanacaksınız? Ne var burada kullanacağınız? Aydınlatma var, klima var, ocak var, ısıcı şofben var, termosifonlar var. Ne var? Bunların Değişebiliyor. hepsini kullanmak istiyorsanız 100-150 bin liralık bir güneş paneli maliyeti çıkıyor ortaya. Suyu nasıl çözmemiz gerekiyor? Suyu da bir su deposuyla toprağın altına hani kazıp bir su deposu yerleştirip veyahut da bir demir ayak, çelik ayak yapıp yüksekte bırakarak bir su deposunu, suyunuzu Oradan zaten ihtiyacını suyu satın tankerle alıyoruz. taşımayla evet Evet. su ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Pis su için ne yapmanız gerekiyor? Küçük bir foseptik kazıp pis suyu da kanalizasyona verebilirsiniz. Onların da depoları var galiba. Depo gibi böyle Aynen, şeyler depoları çıkmış. da var. Kendinden çürüten eden. Tiny House'u geldik, beğendik, sizinle konuştuk, pazarlığımızı ettik, aldık. Şimdi ne kadar sürede ben teslim alabiliyorum? Ürünün Ortalama tabii o değişebilir belki ama. ya ortalama bir ayda müşterimize ayda. teslim ediyoruz. Ha, Evet, çok aynen. iyi. Şimdi ruhsat
aldık dedik. Şimdi konuştuk bunu. Ruhsatımızı aldık. Aldık tayinimizi de. Ama ruhsatımız olduğuna göre aslında bunun da bir muayenesi de olmalı bu aracın. Evet, aynen öyle. Güzel bir Şimdi konuya değindiniz. orada neler yapmalıyız? Diyelim ki ben bunu araç olarak kullanacağım da götüreceğim çünkü çekeceğim. Mesela yazın Muğla'ya götüreceğim. Kışın işte Silivri'ye getireceğim atıyorum bir işte vesaire. Böyle. Bu durumda ben ne yapmalıyım tiny house'umda? Tiny house'lar karavan olarak ruhsatta karavan yazdığı için bir araç statüsüne giriyor. Araç, bu bir araç. Herhangi bir yapı imar kanununa tabi değil. Herhangi bir tarlaya, arsaya, ormana, deniz kenarına her yere koyabilirsiniz. Nasıl bir kendi normal aracınızı nasıl bir arsaya, tarlaya park edebiliyorsanız evet tiny house'u da her yere koyabiliyorsun. Park edebiliyorsunuz. Park edebileceğimiz her yere koyabiliyoruz. Tabii ki aynen. Ama senelik muayenesi var bunun. Muayeneye götürmeniz gerekiyor. Evet. Arsaya koydum. Ben bunun senelik muayenesi geldi. Bir sonraki seneye. Çünkü biz ürünü sattığımız zaman muayeneli satıyoruz. Satış yapıldıktan bir sene sonra muayene tarihi geliyor. O zaman ne yapacaksınız? Ben bunu alıp muayene sitesine mi götürmem gerekiyor? Şimdi bazı yerlerde bunu vinçle yerine koymamız gerekiyor. Tekrar kaldırıp onu yerinden çıkartıp muayene sitesine götürmek, tekrar getirmek, tekrar yerine koymak biraz maliyetli oluyor. Evet. Genelde müşterilerimiz ya hiç yerinden oynatmıyor. Muayene borcu birikiyor. Senelerce atıyorum orada ne kadar kalacak? 10 sene boyunca. 10 sene muayene borcu orada birikiyor. Veyahut da şöyle yapıyorlar müşterimiz. Ruhsatını ve plakasını alıp notere gidip noterde trafikten düşürüyor. O zaman düşürdüğünüz zaman muayene olayınız olmuyor. Düşürdüğünüz zaman olmuyor. Peki sonrasında diyelim ki 10 yıl sonra satacağım. Trafikten düşürdüm. O zaman tekrar aynı belgeyi alabiliyor muyum? Trafikten düşürülmüş bir tiny house satış yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. A kişiden B kişisine satış yapılabilir. Ama satın alan kişi bunu atıyorum başka bir yerden başka bir yere taşıyacaksa bu karayolları üzerinde değil de herhangi bir çekici veyahut da hani low bed dediğimiz uzun tırların üzerinde alıp yükleyip o şekilde transferini yapabilirler. Evet, şimdi diyelim ki bu işlemi yaptık. Yani trafikten düşürdük aracımızı, işte tiny house'umuzu. Peki daha sonrasında nasıl yapacağız? Trafikten düşürdüğümüz zaman yine imar kanununa tabi olmuyor. Yine ruhsatınız size noter tarafından yine teslim ediliyor. Güzel. Sadece trafikten düşürüyorsunuz. Ruhsatı bir kaşe vuruluyor. Trafikten men edilmiştir diye. Ruhsatınız size tekrardan teslim ediliyor. Tiny house'un ruhsatı bende kalıyor. Evet, aynen öyle. Yani yine imar kanununa tabi olmuyor yani. Anladım. Peki tiny house müşterileri en çok neler istiyor sizden? Talepleri ne oluyor? İşte şu da olsun, bu da olsun vesaire. En çok hani böyle karşılaştığınız sorular ne? Müşterilerimiz genelde ön tarafına güzel bir veranda istiyor. Evet, ben de isterim. Şimdi burada yaşam alanı atıyorum 20 metrekare ise ön tarafına bir tane daha veranda yaptığımız zaman ne oluyor? 2 katına çıkıyor. 40 metrekarelik bir yaşam alanı oluyor. Doğru. En çok istenen şey veranda. Olmazsa olmazlarından birisi. Yani peki kişisel bir şeyler istiyorlar mı? Yani şurada dolap olsun, burada işte raf olsun. Şimdi belli başlı bizim modellerimizde bizim artılarımız da var. Burada kişiye özel tasarımlar da yapıyoruz mesela. Burada mesela yapmış olduğumuz birkaç tane dekorlar var. Müşterimiz istediği burada parke rengini müşterimiz seçebilir. Dolap kapaklı rengini müşterilerimiz seçebilir. Duşakabin seçebilir. Camları seçebilir. Bütün burada renk seçeneklerini müşterilerimize aslında sunuyoruz. Çok güzel. Zaten biz de yavaş yavaş gezeceğiz sizin şimdi. Tiny house'larınızı da gezeceğiz. Oldukça güzel olmuş. Güzel malzemeler kullanmışsınız. Güzel bir işçilik çıkmış. Muhtemelen zaten izleyicilerimiz, dostlarımız beğeneceklerdir bizi. Necmettin Bey, size çok teşekkür ediyorum. Benim soracaklarım şimdilik bitti ama daha sonra gezerken yine sorularım olabilir. Sürçülisan ettiysek affola. Çok teşekkür ederim bizi izlediğiniz için.